Yine bir kez daha İstanbul Havalimanı'ndayız. Öncelikle giriş bölümünden havalimanına giriyoruz. Hep buradan yeni bir heyecanla koşmak. Son yıllarımın özeti gibi. Şimdi de Mısır'daki kütüphanelerdeki hazinelerimizi keşfetmeye, onlardan bir kısmını görmeye, almaya gidiyorum. Bakalım tarih bize neler gösterecek? Kimlerle karşılaşacağız? Yardımseverlikle mi yoksa engelleyicilikle mi karşılaşacağız? Onu göreceğiz. Evet, İstanbul Havalimanı. Özlüyor insan. Merhabalar. Güvenlikten hemen geçtik. Yani dünyanın en hızlı, rahat havalimanlarından biri. Hem doğuya hem batıya nazaran. Şöyle birlikte gidelim. Evet, havalimanının en uzak kapılarından biri F-19. F-19'dan şimdi gidiyorum. Ekonomi uçuşlarında genellikle en arkada uçmayı tercih ediyorum. Çünkü daha boş oluyor, daha uygun oluyor, daha rahat hareket edebiliyorsun. Yani insanların geçmesi için yol vermen gerekmiyor. Arkaya daha rahat ulaşıyorsun. Hele uzun uçuşlarda çok daha rahat oluyor filan filan. Pek çok faydası var. Onun için ben genelde çok uçan bir kimse olarak en arkada uçmayı çok tercih ediyorum. Çok nadiren önlerden ya da acil çıkıştan falan şey yapıyorum. Çünkü Türk Hava Yolları'nın uçakları, genelde Türk Hava Yolları'yla uçuyorum. Türkiye'den olan uçuşlarımda. Koltuk seviyeleri çok münasip, müsait. Çok fazla daralmıyorsun. Ben de çok uzun boylu değilim. Mesela kardeşim çok uzun boylu ve o çok sıkıntı yaşıyor. Ama şöyle göstereyim. Şu kadar bir boşluk var. Dolayısıyla bu bana yetiyor. Şurayı kullanmayı çok seviyorum. Yani çok rahat ediyorum. iPad'le çalışırken falan burada çok rahat ediyorum. Ama diğer acil çıkışta tamam daha rahat ediyor, bacaklarını uzatıyorsun ama bu yandan koyulan şey iPad'le çalışmak için çok uygun olmuyor. Ben de seyahatte hem yani çalışmayı seviyorum ve çalışmak zorunda da kalıyorum. Hem akademik çalışmalardan dolayı hem şimdi daha artan oranda bu içerik hazırlamakla ilgili meselelerde
çok işimi görüyor. Öyle olunca da en arkada böyle bir koltukta oturmayı çok arzu ediyorum. Hele yanımda da kimse olmasa, yani yalnız seyahat ediyorsam ve yanımda da kimse oturmuyorsa çok rahat ediyorum doğrusu. Genellikle arkaları seçersem de ve uçak full değilse mutlaka boş yer oluyor. Yanında boş olabiliyor. Ben şu an Boeing 330-200 Taksim 300 uçağındayım. Pardon. Airbus. Boeing'in böyle bir uçağı yok tabii ki. Airbus 330-200 Taksim 300 modeli. Çok eski değil, çok yeni değil bir uçaktayım. Ve bu uçak çift koridorlu bir uçak. Ben de 37K'da oturuyorum. Şöyle bir göstereyim genel olarak. Bir saat 45 dakika sürecek Mısır seyahatimiz başlasın. Evet, çok nadir olan bir şey oldu. Uçağı değiştirmek zorunda kalıyoruz. Uçağı değiştiriyoruz. Büyük bir panik oldu. Operational problems deniyor. Şöyle uçak karman çorman oldu. Panikle uçağı terk ediyor. Önden çıkıyoruz, tamam. Okay. A1'e gidiyoruz değil mi? A1F. Evet, diğer personel orada efendim. Onlar Tamam. Üstad A1F dedik değil mi? A1F mi? Hayır, Öyle bir burada- mesaj geldi. Hayır. Ha. Bak yukarıda biri beklemesi lazım. Hafiften tek. Saat güncellemesi var mı? 10.30 şu anda. 10.30. Peki. Kapıda bekleyin, tekrardan Tamam. Tamam. Mesaj tamamen değiştiği yönündeydi kapının. Ama meğer şey olmamış. Yani en arkada oturduğum halde mesajı duyar duymaz fırladı. Aslında böyle bir şey ikinci defa başıma geliyor. Bir de İzmir'e giderken olmuştu birkaç sene evvel. Pek nadir olan bir şey. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim inşallah. Abi sıkıntıdan maç açtı. Galatasaray maçı seyret. Evet, yeni uçağımızdayız. Airbus 330-200 Taksim 300. Yine aynı zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam uçak tipimiz aynı. Ama uçağın iç tasarımında yani koltukların kaplamalarında falan farklılık var. Bu sefer ortadayım. Şöyle yanım tamamen boş. 37'den 12'ye gelmiş oldum. Uçuş devam ediyor. Bir şeyler atıştırdım. 1 saat 1 saat 45 dakikalık kısa bir uçuş. Şeyimiz şu, rotamız, onu göstereyim. Antalya'nın yanından çıkıp Akdeniz'e, Kıbrıs açıklarından İskenderiye üzerinden Kahire'ye giriyoruz.
Aynen dediğim gibi bu uçakta konfigürasyon farkı olduğu için Harun Bey maalesef uçakta internet yok. tamam, teşekkür ederim. Konfigürasyon farkı olduğu için internet de yok. Ayrıca bazı tasarım farkları var. Mısır'a vardım. Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Ne derler? Görelim ayine-i devran ne suret gösterir. Eski inanışlarda kainatta, yani dünyada meydana gelecek şeylerin bir aynada yazıldığına ve o aynada yazılanlar dünyaya aksettikçe o olayların vuku bulduğuna inanılırdı. Ona bağlı olarak da eski bir tabir olarak ve bilhassa da Karagöz oyunlarında görelim ayine-i devran ne suret gösterir. Bize acaba kader bizim karşımıza neler çıkaracak anlamında bir şey söylenirdi. Şimdi ben de onu tekrar etmiş olayım. Görelim ayine-i devran ne suret gösterir. İlk suret bu. Suret bu. Sultanahmet Bedevi. Ahmet Bedevi Hazretlerini arıyor. Tabi Ahmet el-Bedevi Kantalı bir evliya. İstanbul'da da çok Bedevi tekkesi vardı eskiden. Önemli bir tarikat. Demek ki onun ismi memleketi olan Mısır'da yaygın. Öyle düşündüm. Ente Ahmedül Bedevi Bedevi Kutbül bila hafa. Ah ya sakın tanta ya seyyid ya ben. Ya Bedevi aman ya Bedevi. Vay be. Mısır'a Ahmedül Bedevi Hazretleri'nin ismiyle girdik. Hadi hayırlısı. Mısır'a hoş bulduk. Yine Sultanahmet Bedevi'yi arıyorlar. Ya bu alet resmen benim defterim kalemim oldu. Şimdi bu şekilde gözlemlerini anlatmak çok güzel, çok faydalı. Ve beni seyredenlerle, takipçilerimle paylaşmak. Çok güzel bir deneyim. Bakalım nasıl bir maceramız olacak. Oo! Her yerde sigara içme yerleri var. Şöyle gösterelim. Arkamda. Hemen uçaktan çıkarken de vardı. Çok ilginç. Çok ilginç. Mısır ya. Mısır'da olmak çok güzel. Evliya Çelebi'nin kaybolduğu yer. Evliya Çelebi Mısır'a geliyor. Burada uzun bir müddet kalıyor. Hatta seyahatnamenin son kısımları olduğu gibi Mısır'la ilgili. Hatta seyahatnamesini müsveddeler halindeymiş. Burada temize çekiyor.
Ondan sonra sırra kadem basıyor. Yani burada mı vefat etti? Ne oldu belli değil. Başka bir yere mi gitti? Acaba diyorum şimdi bunun Evliya Çelebi merhumun çok engin, kabına sığmaz bir merakı ve gezme tutkusu vardı. Acaba tutup Afrika'nın aşağılarına doğru, bilinmeyen yerlere doğru gitti de oralarda mı kayboldu diye öyle içimden geçer. Tabii bir spekülasyon. Herhangi bir tarihi kayda istinad etmiyorum, dayanmıyorum ama böyle bir şey var yani aklıma gelen. Evet. Bavullarımız geliyor, alıyoruz ve gidiyoruz. Evet. Gümrükten de çıktım. İkinci taramadan da çıktım ve artık Kahire'deyim. Ve böyle bir güzellik karşılıyor. Selkit'le karşılanıyoruz. Evet. Çok güzel bir yerde kalıyorum. Eğer burayı görmek isteyen olursa burada kalmak isteyen olursa özelden yazabilirim. Tam eski İtalyan binaları gibi. Gayet güzel bir yerde konakladım. Evet. Kilitlendi. Gayet güvenli kameralar var. Çok medeni bir yer. Asansörler tam eski usul. Bak böyle. Beyoğlu'nda bazı eski binalar da vardır. Bana burası nedense eski İtalyan binalarını hatırlatıyor çok. Açıyoruz. Otomatik şeyler gibi değil. Kapatıyoruz. Burada kapısı var. Evet, macera başlasın.